Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Köftesini hazırlamakla başlıyorum. Şahane bir sebzeli şiş köfte hazırlayacağız bugün. Öncelikle yaklaşık 400 gram orta yağlı kıymamızın üzerine bir tane orta boy kuru soğan rendesi, 2 diş sarımsak rendesi ve bir tutam maydanoz ince kıyılmış, bir adet yumurta ve baharatlarını ilave edelim. Baharat olarak ne kullandığım yaklaşık bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekledikten sonra bütün bu malzemeleri ellerimiz yardımıyla iyice bir yoğuralım. Her tarafını güzelce yoğurduktan sonra son aşama olarak yarım çay bardağı da galeta unu ekleyelim ve yoğurma işlemine devam edelim. Köfte ne kadar iyi yoğrulursa o kadar sağlam ve dağılmayan köfteler oluşacaktır arkadaşlar. Yeteri kadar yoğurduktan sonra şekillendirme aşamasıyla devam ediyorum. Çok büyük olmayacak şekilde bu şekilde görüyorsunuz, küçük bir ceviz büyüklüğünde parçalar alarak parmak uçlarımızla hafifçe yassıltalım. Ve bütün köfte harcımız bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Köftelerimizin tamamını oluşturmuş aşamamızla devam edelim. Toplamda 4 büyük boyda patlıcana ihtiyacımız olacak. Köftelerimiz bir kenarda dinlenirken biz de patlıcanlarımızı alacalı soyalım. Patlıcanların tamamını alacalı soyduktan sonra boylamasına patlıcanlarımızı yaklaşık yarım santim olacak şekilde ince ince dilimlere ayıralım. Dilimleri ayırdıktan sonra eğer patlıcanınız acıysa mutlaka tuzlu suda bekletmenizi öneririm. Daha sonrasında tüm patlıcanların kızartma aşamasıyla devam edebiliriz. Bu şekilde her bir patlıcandan 4 veya 5 dilim olacak şekilde patlıcan dilimleri elde etmiş olduk. Şimdi ocak başına geçerek kızartma işlemine başlayalım. Yayvan bir tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ aldıktan sonra patlıcanlarımızı yerleştirelim. Her iki yüzünü de çevire çevire nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Patlıcanlara aynı işlemi uygulayalım. Hepsini kızarttıktan sonra köfteleri kızartmakla tarifimize devam edelim. Yine aynı şekilde aynı tavanın içerisinde çok az bir yağda köftelerin her iki yüzeyini de güzelce bir kızartalım. Gördüğünüz gibi patlıcanların altına da fazla yağını çekmesi için havlu kağıt bıraktım. Yine aynı şekilde köftelere de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Her iki tarafını da kızartmış ve nar gibi artık köftelerimin de pişmiş aşamasıyla tarifimize devam edelim. Videomu bu aşamaya kadar izleyen herkesten tarifime birer beğeni rica edeceğim. Yine beğenmediyseniz dislike da atabilirsiniz. Çok daha fazla tarife kolayca erişebilmek için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zili açabilirsiniz. Yepyeni tariflerim sizlerle buluşmaya devam edecek. Her iki yüzünü de nar gibi kızartmış olduğum köftelerimi de alıyorum. Şimdi artık tarifimize tezgahta devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi bir diğer tarafta da küp küp doğramış olduğum bir miktar kapya biberi ve sivri biber ve ikiye bölmüş olduğum çeri domatesim var.
Gördüğünüz gibi patlıcanın arasına bir tane köfteyi sardıktan sonra çöp şişe taktım. Arasına dilediğiniz şekilde kapya biber, yeşil biber, çeri domates ekleyerek, hatta arpacık soğan da olabilir, ekleyerek şişlerimizi oluşturalım. Her bir porsiyon için bir tane çöp şiş yeterli olacaktır. Yaklaşık her bir çöp şiş için 3 tane patlıcanı köfteye sararak bu şekilde yerleştirdim. Ben patlıcan sevmeyen misafirimin çocukları için patates ve köfte de hazırlayacağım. Bu yüzden küp küp doğrayıp ve kızartmış olduğum bir tarafta da patateslerimi görebilirsiniz. Şimdi hızlandırılmış olarak tarifime devam ediyorum. Şişlerimi oluşturacağım. En sonunda da diğer misket köftelerle birlikte patateslerimi şişe dizeceğim. Bir tanesini daha detaylı olarak sizler için çektim. Şimdi artık tüm şişlerimi oluşturmuş aşamamla tarifime devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi çocuklar için de köfte ve patates ayarlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şişlerim yeteri kadar hazırlandı. Vermiş olduğum bu ölçüm listesine göre gördüğünüz üzere 7 tane şiş köfte hazırladım. Ve devamında 3 şiş de patates ve köfte olarak düşündüm. Şimdi onları da hazırladıktan sonra üzerinin salçalı sosuyla devam edelim. Salçalı sosumu nasıl hazırladığım hakkında kısaca bir özet geçeyim. Kameramı kapalı unuttuğum için bu kısmı sizlerle paylaşamayacağım. Patlıcan ve köfteleri kızartmış olduğum tavanın içerisinde bir çorba kaşığı domates salçasını, yaklaşık bir çay kaşığı kadar pul biberle birlikte güzelce bir kavurdum. Üzerine 3 su bardağı kadar su ekledikten sonra bir miktar da tuz ekledim ve kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra hazırlamış olduğumuz bu şiş köftelerimizin üzerine gezdirebiliriz. Bir diğer yanda da 180 derecede fanlı alt üst ayarda fırınımızı ısıtalım. Hazırlamış olduğumuz köftelerin üzerini yağlı kağıtla kaplayarak fırınlayalım. 40 dakikanın sonrasında muhteşem görüntüsüyle yemeğimiz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.